Ev avcısı bugün Kuşadası Soğucak'ta. Bugün aslında gene bildiğiniz bir sitedeyiz. Evet, bu siteden daha önce çekimlerimiz olmuş idi. 38 villadan oluşan sessiz, sakin, sadece kuş cıvıltılarının olduğu bir site. Yaz geldi, havalar ısındı. Artık deniz mevsimi de açıldı. Sizleri bu yazın keyfini çıkartmaya bekliyoruz. Evet, arkamdan bir de kuş seslerinin haricinde bir su sesi geliyor. Evet, bahçemiz şu anda sulanmakta. Şimdi de sizlere teknik detayından bahsedeyim villamızın. 600 metrekare arsa payına sahip, 350 metrekare brüt, 300 metrekarede net kullanım alanımız var. 4+1 villamız. Villamız 3 katlı bir villa. Bir salonumuz ve kapalı bir mutfağımız. Üst katımızda 3 tane odamız ve bodrumumuzda da bir odamız mevcut. Dış alanına birazdan bakacağız. Çökük bahçemiz, yan tarafında çok büyük bir otoparkı gibi çok güzel özelliklere sahip. İsterseniz şimdi bunlara bir de yakından bakalım. Evet, şimdi villamızın giriş bölümündeyiz. Burası otopark bölümünüz. Yani buradan baktığımız zaman herhalde Doruk 5-6 tane araç park edilir herhalde. Ne dersin? Öyle gibi. Evet. Bol miktarda aracınızı park edeceğiniz bölüm var. Hemen sol tarafında çok güzel bir peyzaj yapılmış. Bir zeytin ağacımız var. Bu bölüm keyifli. Renklendirilmiş burası. Diğer tarafınızda kesinlikle komşunuzu görmüyorsunuz. Orada havuzu var ama dediğim gibi burada bitkilerimiz çok büyük olduğu için mahrem bir alanınız var. Hiç görmüyorsunuz. Otoparkımızın çok büyük olduğunu söylemiştim. Giriş kapımız ama birazdan içeriye gireceğiz. Evet, bu bölümlerin hepsini otopark olarak kullanırsınız. Çok arzu ederseniz yeşil alana da kendiniz çevirebilirsiniz. Burası villamızın arka tarafı ve burası doğu bölümü. Burada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bakın, buraları kapatmanıza gerek yok. Sitenin burası yeşil alanı ve çok ferah, geniş bir alana sahip. Villanızın arka tarafı da diğer bloklarla iç içe değil. Bence bu çok önemli özellik. Ferah bir alana sahipsiniz ve bu bölümde gönlünüzce oturabilirsiniz. Buraya isterseniz yemek masanızı atabilirsiniz ki buraya barbekü yapılmış ve burada çim alanınız çok müsait. Hemen yeri gelmişken şunu da göstermek istiyorum. Bir duş bölümü var. Fakat villamızda havuzumuz yok. Özel havuzumuz yok. Fakat buraya birazdan aşağı bölüme ineceğiz. İstediğiniz bölüme havuz yapabilirsiniz. Çünkü yeriniz mevcut. Havuz için. Evet, buradan dışarıdaki arka park alanına çıkış bölümümüzü görüyoruz. Evet, barbekümüzü de gördük. Buradan hemen aşağıdaki çökük bahçemize geçmek istiyorum. Veranda, mutfaktan çıkan verandamız. Birazdan oradan dışarıya çıkacağız ve salon bölümü. Ama ben önce aşağıya çökük bahçemizin olduğu yere inmek istiyorum. Bahsettiğim bölüm burası. Buraya çok rahat bir şekilde isterseniz özel havuz yapabilirsiniz. Burada yapılmış örnekleri var. Gene burada gördüğünüz üzere güzel peyzajlarımız var. Hatta bu bölüm Doruk. Bizim Ahmet Arda. Bizim ufaklığımız var. Ahmet Arda. Vallahi tam onun top koşturacağı bir yer. Burayı görse çıldırır, emin ol. Evet, onun da kulağını çınlattıktan sonra burada çok güzel ışıklandırmalarımız yapılmış. Akşam vaktine kalamayacağız ama kalsaydık emin olun çok keyifli. Kenarlarda yeşil alanların, peyzaj bölümlerinin ledleri görebiliyorsunuz. Bilmiyorum Doruk detayları gösteriyor mu? Ve doğal taşların arasında da ışıklarımızı görebiliyoruz. Bu arada hemen Doruk şunu da göstermek istiyorum. 2 tonluk burada bir su depomuz var. Yazın ola ki su kesintisiyle karşılaşırsanız evet siz
bu depoyu kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi evimizin içine geçelim. Evet, ahşap kapımızdan içeriye giriyoruz. Bunu çok sıklıkla söyleyemiyoruz. Genelde çelik kapılarımız oluyor ama bu sitedeki en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de buraların ahşap olması. Ahşap her zaman için bana sıcak duygular vermiştir. Şimdi hemen girer girmez bu evde karşımıza böyle bir askılıkla karşılaşıyoruz. Askılık ve ayakkabılık yapılmış. Bir önceki videomuzu izlerseniz onun linkini Doruk bırakır umarım buralara bir yere. Ön tarafta hemen kapımızın ön tarafında müsait bir alanımız var. Ve bu bölüme isterseniz kapatıp ayakkabılık ya da vestiyer olarak değerlendirebilirsiniz. Bu da bir tercih meselesi. Geldik hemen sağ tarafımda salon bölümüne giriyorum. Salonumuz batı cephesine bakıyor ve şu anda burada gün batımı saatlerindeyiz ve içeriye bol miktarda güneş ışığı doluyor. Salonumuz 28 metrekare büyüklüğünde, geniş bir salonumuz var. Dikdörtgen yapıda. Hemen ön tarafımızda verandamız var. Gerçekten çok ciddi büyüklükte bir verandamız var. Burada sizlere söyleyebileceğim tek şey verandanızın üst tarafını kapatabileceğiniz. Eğer verandanızın üst tarafını kapatırsanız burada çok keyifli akşam saatleri yaşayabilirsiniz. Evet. Salonumuzdaki en güzel özelliklerden bir tanesi aktif bir odun şöminemiz var. Hatta içinde odunları var. Burada bir odunluğumuz da var. Bu da keyifli olmuş. Yan taraflarında dışarıya üfleyen ızgaralarımızı görüyorsunuz. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey daha var. Evimizde klimalarımız var ve klimamız fiyata dahil. Bunun haricinde bu evimizde burada yaşandığı için, yaz kış yaşandığı için, bu arada evet bu sitemizde yaz kış yaşayan bayağı bir ailemiz var. Evimizde yaz kış yaşandığı için buraya peteklerimiz takılmış ve ısı pompamız da var. Birazdan aşağı indiğimizde ısı pompamızı göreceksiniz. Yani yaz kış yaşamaya hemen evimiz hazır. Yalnız eşyalar dahil değil, onu söyleyeyim. Fakat klimalar, ısı pompası, kalorifer her şey hazır durumda. Evet, salonda söyleyeceğim başka bir şey yok. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. Evet, onu da atlamak istemiyorum. Diğer evlerimizde bu özellikler yok. Onu da size söyleyeyim. Hemen buradan mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak bölümüne geçmeden önce giriş katımızda bir tane ortak tuvaletimiz var. Hemen şöyle hızlıca oraya da bakabiliriz. Evet. Buradan mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak bölümümüz aslında kapalı diyebileceğimiz, aslında buradan bir geçiş var. Fakat siz kapatmak isterseniz burayı hemen bir kapıyla bölersiniz. Eğer kokudan rahatsız oluyorsanız salon bölümüne böylelikle kokuyu engellemiş olursunuz. 18 metrekare büyüklüğünde gene dikdörtgen yapıda bir mutfağımız var. Hemen buradan tezgahımızı göstermek istiyorum. L şeklinde bir tezgahımız var ve lavabomuzun önünden gördüğünüz üzere gün ışığı ve bir penceremiz burada gayet hoş. Kış ayları için burada yaşadığınızda burada bir 6 kişilik masayı görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde sığıyor. Hatta bunu belki biraz büyütebilirsiniz. Tabii ki yaz mevsimi için ki bölgemizde daha fazla kullanacağınız bölüm bence dış alanlar olacak. Şuradan hemen bir verandamıza çıkmak istiyorum. Evet, tam akşam saatleri ve güneş çok keskin bir şekilde geliyor. Hava sıcak, gerçekten yaz geldi. Buradan kesintisiz olarak salonun önündeki veranda bölümüne de geçebiliyorsunuz. Çok arzu ederseniz burayı camla kapatıp kış bahçesi şekline de dönüştürebilirsiniz. Evet. Şimdi hemen buradan alt katımıza, bodrum katımıza inmek istiyorum. Bodrum katına inerken şunu söylemek istiyorum. Diğer bütün evlerimizde söylemiştim. Burada doğal taşlar kullanılmış. Özellikli taşlar bunlar. Fosilleri de, detaylarını da görebiliyorsunuz. Sadece küçük bir bakım gerektiriyor. Bunların cilası var. Onu cilaladıktan sonra
hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ve bu doğal görüntü de burada güzel. Buradan alt bölüme iniyoruz. Bu evde bol miktarda depolama alanı yapılmış. Hemen sizlere onları göstermek istiyorum. Fakat tabii ki içlerini açmayacağım çünkü hala özel eşyaları içinde duruyor. O yüzden içlerini açmak istemiyorum ama burada 2, 4, 6, 7, 8 hatta aşağıya basamağın şekline göre inerek bu dolap bölümümüz, depolama alanlarımızı burada görüyorsunuz. Aşağıya iner inmez hemen şu bölüme girmek istiyorum. Buradaki en büyük özelliklerimizden bir tanesi, sizlere yukarıda bahsetmiştim. Bu ısı pompamız. Isı pompası hazır. Fiyatın içinde. Kışın bile yaşamak istiyorsanız, ki bu evde kışın yaşam var, ısı pompanızı hemen çalıştıracaksınız. Hiçbir sıkıntımız yok. Çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi bu bölümde değerlendirebilirsiniz ve çok geniş bir alan burası. Kolay kolay bulamayacağınız evlerden bir tanesi. Ve hemen burada ikinci bir depolama alanımız var. 2 metreye 2 metre bir depolama alanımız var. Evet, burada da işte buzdolabıyla değerlendirilmiş. Yine dediğim gibi evde bol miktarda depolama alanımız var demiştim. Burada yine ikinci bir depolama alanını görüyorsunuz. Merdivenin hemen yan tarafı değerlendirilmiş durumda. Evet. Şimdi buradaki odamıza geliyoruz. Burası geniş bir oda. Onun haricinde kendi içinde banyo, tuvaleti de mevcut. Gene burada tabii ki siz farklı değerlendirebilirsiniz ama burada çok geniş bir gördüğünüz üzere bir ayakkabılığımız var. Siz de burayı isterseniz ayakkabılık, ister elbiseleriniz için bu bölümü değerlendirebilirsiniz ve nereden baksanız buranın derinliği 2 metrenin üzerinde. Yani işte 2 metre, belki üzerinde, bilemedim. Çok derin bir depolama alanı. Buradan çökük bahçenizi görebiliyorsunuz. Ve bodrum katı olmasına rağmen burası gün ışığı alıyor. Yani burasını artık siz yatak odası olarak mı değerlendirirsiniz, sinema odası olarak mı, spor alanı olarak mı değerlendirirsiniz? Artık o sizin inisiyatifinizde. Ben size hemen buradan bu alt katın banyosunu ve tuvaletini göstermek istiyorum. Bu da gerçekten normal standartların üstünde. Burada bir duşakabin alanı var. Yan tarafta tuvaleti görüyorsunuz ve lavabomuz gayet de geniş bir alan. Evet. Şimdi isterseniz en üst katımıza çıkalım. Evet, doğal taşlarımızın olduğu merdivenlerimizden çıkıyoruz. Buradaki bu kubbemsi yapıyı ben çok seviyorum. Üst tarafının ahşap olması çok güzel. Diğer evlerimizde bir iki tanesinde karşılaşmıştık. Buradan aslında aşağıya gerçekten şöyle gösterişli ve büyük bir sarkıt, bir avize olursa çok hoş gözükür. Gene yan taraflardan kapalı şu anda ama her iki taraftan da doğal ışık geliyor. Böylelikle aydınlık bir bölgedesiniz. Üst katta 3 tane odamız var. 2 tane standart oda, 1 tane de ana yatak odamız var. Standart odamızın büyüklüğü 14 metrekare. Şu anda bunlar kapalı ama buradan doğal ışık geliyor. Dediğim gibi bütün kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. Bu doğu bölümü ve buradan baktığınızda arkadaki park alanını görüyorsunuz. Kesinlikle burada ferah bir alana sahip bu odamız. Evet, buradan hemen ikinci odamıza geçiyoruz. Burası giyinme odası olarak değerlendirilmiş. Tabii ki siz burayı yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Bu haliyle giyinme odası olarak kullanırsınız. Ben demiştim sizlere, burada epeyce depolama alanları var. Özel eşyalar olduğu için gene bunları açmak istemiyorum ama burada çok geniş bir hacme sahip depolama alanınız var. Buradan hemen sizlere şuradan çıkmak istiyorum. Çünkü ön tarafta bir balkonumuz var ve bu balkon bayağı keyifli bir balkon. Evet. Hava çok güzel ve burada bana çok güzel aroma kokuları geliyor. Narenciye ve çiçekler var. Gerçekten çok keyifli. Yaz tamamen gelmiş durumda.
Buradan hafif manzaralarımız var. Tabii ki ben buraya full manzaralı diyemem ama buradan denizi görebiliyorsunuz. Milli Parkı, Sisam'ı, dağları buradan görebiliyorsunuz. Fakat burası sandalyenizi atıp dinlenebileceğiniz güzel köşelerden bir tanesi. Onu vurgulamak istiyorum. Evet, hemen ana yatak odamıza geçelim. Ana yatak odamıza geçerken bu kattaki ortak banyo tuvaletimizi de göstermek istiyorum. Gayet yeteri miktarda standart bir duşakabinimiz ve bir adet banyo tuvaletimiz burada mevcut. Evet, buradan hemen asıl ana yatak odamıza geçiyoruz. Ana yatak odamızın büyüklüğü tabi diğerlerinden biraz daha fazla. 18 metrekare büyüklüğünde bir ana yatak odamız var. Burada bir gardırobumuz var. Bu gardıropların ve dolapların hepsi kalıyor. Sizlere en başta da söylemiştim. Tabii ki ekstradan bir de burada giyinme odası yapmışlar. Tabii ki bunları kullanabilirsiniz ama o giyinme bölümünü de kullanabilirsiniz. Evet, bu odamızın hemen banyosuna bakalım. Geniş bir banyo, ortak kullanıma sahip olandan daha geniş bir banyo. Burada büyük bir küvetimiz var ve gayet de hoş bir banyomuz var. Bu evde şu anda bana sorarsanız hiçbir tadilata ve bakıma ihtiyacınız yok. Direkt eşyalarınızı alıp burada yaz kış yaşamaya başlayabilirsiniz. İklimlendirme hem yaz için hem de kış için bütün iklimlendirmeleriniz hazır durumda. Yani ev şu anda zaten yaşanan bir ev olduğu için hazır konumda. Ve son olarak sizlere şu sinekliğimizi de açalım. Evet, geniş bir balkonumuz var. Buradan çökük bahçenizi ve ön tarafı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada bir parça daha fazladan manzaranız var. Burada sol tarafı Milli Park'ın dağlarını görebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan bir parça denizi görebiliyorsunuz. Ters açıda kaldık galiba. Evet, hemen lokasyonumuzu söylemek istiyorum. Buradan 2-3 dakika içinde aracınızla denize ulaşabilirsiniz. Buradan 4-5 dakika içinde en büyük AVM'ye ulaşabilirsiniz. Ve onun hemen arkasından da aşağı yukarı 7-8 dakika içinde de Kuşadası merkeze ulaşabilirsiniz. O yüzden sessiz, sakin, ıssız gibi görünen bir bölge olsa da yanlarınızda çok yeni yapılanmalar var. Hep lüks villalar yapılıyor bu bölgeye. O yüzden değerli bir bölge, soğuyacak bölgesi. Yazında serin olan bir bölge. Çok avantajlı bir noktadayız. Site benim dediğim gibi en sevdiğim sitelerden bir tanesi. Çünkü arsa payları geniş olan bir yer. Evet, o zaman bu evi almak istiyorsanız hemen benimle iletişime geçiyorsunuz. Ve diğer portföylerimiz için evavcısı.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.